Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere keçe çanta yapımını uygulamalı olarak anlatacağım. Malzemelerimiz eni 30 santim, boyu 100 santim ebatında kalın bir keçe. İnce keçe süslemek için A4 boyutunda. Dikimi için etamin ipi, bir tane iğne, çanta yapıştırmak için elinizde bulunan herhangi bir yapıştırıcı, ölçü almak için cetvel, kesim için makas, süslemeleri için de nervür makası kullanıyorum. Şimdi aşamalarına geçelim. Sizlerin fazla vaktinizi almamak için öncelikle kesimini yaptım. Nasıl kestiğimi size anlatayım. Eni 29 santimden aldım. Boyu da 25 santim. Kestikten sonra şu uçlarını makasla hafif yuvarlatırdım. Bunları kestikten sonra bir de çantamızın kenar kısımları ve alt kısmını oluşturan parça, körük diyeyim sizlere. Körüğümüzü de kestim. Körüğümüzün boyu şu üç tarafın ölçüsünü aldım ve eni de 10 santimden aldım. Çantamızın üstüne ayrı bir aksesuar olarak olması için bir cep şeklinde kenarda kalan bir keçemi değerlendirmek istedim. Bunu da kenar kısımlarını yine oval bir şekilde kestim. Şimdi sizlere yapıştırma kısmına geçeyim. Yapıştırıcımız bali olduğu için öncelikle sürdükten sonra bir 5 dakika beklemeye bırakıyoruz bu çantayı. Sürerken çok fazla olmamasına özen gösterin. Fazla oldu mu o biraz dışarıya taşıyor. Körüğümüzün de sadece uzun kısmına sürüyoruz. Fark etmiyor öncelik hangi tarafı kullanmak istediğinizde. İyi yapışabilmesi için biraz beklemeye alıyorum. Ben bunu beklemeye alırken size diğer çantanın süslemesini göstereyim. Şöyle dursun. İnce keçemiz A4 boyutunda olanı ben şöyle ondan da kesimini yaptım sizler için. Daha fazla vaktinizi almamak için. Gelişi güzel bir şekilde hemen uzun kısmından 30 santim olan kısmından aldım. 6 santim ebatında. Bunu ikiye katlıyorum. Tekrardan ikiye katlıyorum. Tırnak ütüsüyle şöyle biraz düzelteyim. Üst iki katı geriye alıyorum. Alttaki iki katı da alta aldıktan sonra güzelce bir kat izi yapıyorum tırnak ütüsüyle. Ve makasımızla bunu verevine ortadan kesiyorum. Şunu buraya yapıştıracağım. Bunu da bu tarafa yapıştıracağız. Karşılıklı olarak. Cebimizi de buraya yapıştıracağız tabii. İstediğiniz gibi biraz aşağıda daha olabilir veya yukarıda, tercih sizin. Bunu da yapıştırmaya alayım.
Yapıştırıcıyı sürerken dış kısmına 2-3 milim kalacak şekilde yapıştırıcıyı sürün. Dışına taşmaması için. Yoksa yapıştırıcılar dış kısmından gözükür. Dediğim gibi farklı yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Sıcak silikon da kullanabilirsiniz. Sıcak silikonu kullanırken çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Ve dikim kısmında sıcak silikon çok zor olduğu için dikimi, ondan dolayı sıcak silikonu tercih etmedim. Şu kısmına gelişi güzel böyle iyi tutması için yapıyorum. Orta kısmına ortalama olarak sürüyorum. Baliyi kullanacak arkadaşlar kesinlikle camları açık tutsunlar. Kokusu bayağı ağır. Şuraya yapıştırmaya karar aldım. Yakın olsun. Az daha ters yapıştırıyordum. Şöyle ters demekten ziyade aslında istediğiniz gibi yapıştırabilirsiniz. Şöyle de olabilir. Ama karşılıklı bakınca ayrı bir hava katıyor sanki. Daha güzel olacak gibi geldi. Evet. Şöyle elinizde biraz ütülerseniz iyi yapışmasını sağlarsınız. Cebimizi evet, biraz fazla sıktım orasını. Biraz daha az sıkabilirdim. İlk açtığımda fazla aktı. Dikimde olacağı için sağlam olacaktır. Burada beklemedim çünkü direkt üstüne yapıştırdım ama kenar kısmı çanta parçasıyla körüğünü yapıştırırken biraz kurumasını beklememiz daha iyi olacak diye beklettim diğerini. Bunu biraz sonra yine üstüne bir geçelim. Şunlar kurumuştur inşallah. Şunu aldım, çevirdim ve yapıştırmaya başlıyorum. Bakalım. İyi. Karşılıklı olmasına özen gösterelim. Şu kısımlar belki biraz sizi zorlar ama yavaş yavaş yaparsanız o da denk gelecektir. Tek başınıza yapamıyorsanız birinden destek alabilirsiniz, yardım alabilirsiniz şu kısımlar için. Körük kısmında biraz parçam arttı. Onu hemen makasla alıyorum. Aynı hizada olacak şekilde almaya çalışıyoruz. Evet. Bunu şöyle elinizle biraz sıka sıka giderseniz daha yapışmasını sağlayacaksınız. Diğer kısmına da yapıştırıcıyı sürüyoruz.
daha az sıksaydım daha iyi olacaktı şurada. Aynı orantıda. Buna da yapıştırıcımızı sürüp beklemeye aldıktan sonra bu parçayı da bu tarafa yapıştırıyoruz. Önce bu taraftan başlıyorum. Evet. Şöyle biraz bastıra bastıra yapıştırıyoruz. Dediğim gibi köşeler biraz zorluyor. Biraz elleriniz batabilir yapıştırıcıdan. Evet, çantamızın modeli böyle. Şimdi arka tarafın yapıştırma süslemesine de geçelim. Bu tarafa da ben yaprak düşündüm. Nasıl yapayım diye düşündüm. Şöyle benim yaprak o tür şeylerde çalıştığımda genelde simetrik olarak bir çalışmam oluyor. Naylon makasından kesebilirim etrafı. Normal makasınızla da kesebilirsiniz. Kalıpla da çalışabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Ben kalıpsız daha hızlı hareket ederim sizler için diye düşünüyorum. İkiye katlamamın nedeni de yaprağın iki tarafı da aynı olması için katlamayabilirsiniz. Bakalım yaprağımız böyle oldu. Şurası biraz geniş mi durdu? Böyle de kalabilir. Bunu şuraya yapıştırmak istiyorum. Hemen arkasına yapıştırıcıyı sürüyorum. Sonradan içlerine damar şeklini vermek için elde makine dikişini düşünüyorum. İyi yapışması için şu tarafına bir alt zemine de biraz yapıştırıcı sürsem muhtemelen şuralara denk gelecek. Dikişte olacağı için sağlam olacak. Biraz beklemeye alsam iyi olur. Bu sırada fiyonkumu yapayım. Şu kısmına da bir fiyonk aslında düşündüm. Küçük bir fiyonk olabilir. Bunu kaça kaç kestiğimi bir hemen ölçüp size söyleyeyim. 14,5'a 7 santim ben kestim. Hemen şuraya bir yapıştırıcımı sürüyorum. Karşılıklı yapıştırdım ve yapıştırdığım kısım ortaya gelecek şekilde denk getiriyorum. Tırnak ütüsü ve fiyonkumu şöyle katlıyorum. Alttan şöyle parmağımla bir destek veriyorum ona ve kaldırdım. Fiyonkumuzu iple de bağlayabilirsiniz. Keçenin kendisinden de bir parça kesip üstünden geçebilirsiniz. Ben keçeyi tercih ediyorum. Tam orta kısmına şunu üstten fazlalığı alacağız. Fiyonkumuzun daha sağlam olması için şöyle yapabilirsiniz. Şu kısımlarına biraz yapıştırıcı dökebilirsiniz. Veya da şimdi evet yaprağımızı beklemeye almıştık. Şimdi yapıştırabiliriz. Şuraya yapıştırsak.
Şöyle elimizi içinden koyup şöyle yapabiliriz. Fiyonkumuza da yapıştırıcıyı sürdüm. Alttan da biraz daha sağlam olsun diye bir dikiş attım açılmaması için. Şuraya yapıştırıcımı sürdüm. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben buraya koymak istedim. Şöyle yapıştırıcımızla yapıştı. Tabii biraz daha arada bir böyle sıkabilirsiniz. Sağlam olması için iç tarafından da birazdan dikiş atacağım. Hemen göstereyim orayı da. İpimize düğümü attım ve içeriden, iç taraftan hemen çıktım. Fiyonkumuzun üst katından değil de iç katından çıkıyorum. Geri hemen yanından diyorum. İpimizin görünmemesi için bir veya iki ilmek şu üst kısımlara atsak yeterli olacak diye düşünüyorum. Şöyle sağlam olması açısından bunu yapıyorum. Evet, kaldı yapıştırıcı. Tam kurumamıştı çünkü. Balinin iyi yapışabilmesi için 20-25 dakika beklemek süresi var. Evet, içten hemen bir düğüm atabilirim. İlmeğin içinden geçirirseniz daha sağlam olur. Evet, ipimi kesiyorum burada. Tam önceki ilmekleri şöyle tam yapışsın. Şimdi sizlere şu yaprağımızın içine damar atmak için elde makine dikişini göstereyim. İğne ardı da olabilir. Ama makine dikişini tercih ettim ben. Sapından. Hem sağlam olması açısından hem de ayrı bir hava katıyor. Evet. Elde makine dikişi için iğnemi çıkarttıktan sonra geriye bir ilmek geriye battım. Bunu yapıştırmadan önce de yapabilirdiniz. Fakat ben o sırada beklemeye aldığım için diğer parçayı bunu yapıştırmak istedim. İleri battım. Gerideki ilmeği hani içeriye battığım yere aynı yere geri batıyorum. Yine bir ileri bir geri aynen ilmeği battığım yere aynı yere batıyorum. Evet, nihayetinde yaprak dikişlerimiz de bitti. Şimdi çantamızın dikimine geçiyoruz. Fakat yapıştırıcıdan dolayı iğnemiz zor battığından dolayı ben çarklı zımbayla önce delip sonra dikime geçmeyi düşündüm. Çarklı zımbayla en küçük ağzıyla deliyoruz. Öncelikle eşit aralıklarla olacak şekilde deliyoruz. Aralıkların aynı hizada olmasına dikkat edelim. Şöyle bilirsiniz. Evet,
Arka tarafı da aynı şekilde delmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, böylelikle delme işlemimiz de bitmek üzere. Son deliği de basıyorum. Evet, delme işimiz bitti. Dikişe geçiyoruz. Dikişi de çapraz dikiş de yapabilirsiniz. Tek dikiş de yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben bu çantamda size tek taraflı dikişi gösteriyorum. Düğümümü attım. İçeriden başlıyorum. İçeriden tuttum elimle. Şurayı biraz açıyorum. Açtıktan sonra tek kısma geçiyorum. Geçemedim. Evet. Şöyle parmağımla düğümü tuttum. Sağlam olması için önce şuradan geçiyoruz. En çok kullanılan kısım burası olduğu için bu tarafını şu ağız kısımlarını özellikle sağlama yapıyoruz. Bir iki defa böyle geçelim. Evet. Bunu verevine geçiyoruz. Bu dikişi yaparken arkadaşlar etamininizi kullanmanız sizin yararınıza olacak. Batarken hani parmağınıza batmamış olur. Ne de olsa çarklı zımbayla deliklerini açtık. Dikişimiz böyle. Verev dikişimizi de bitiriyoruz arkadaşlar. Sonuna gelince şurada şöyle sağlam olsun diye güzelce batıyoruz. Şöyle iç tarafa battım. Bunun içinden çıktım. Şunu tuttum arkadaşlar, ilmeği sağlamlaştırmak için, o ilmeğin içinden geçmek için tam bırakmadım ve iç tarafa geçtiğimde şu ilmeğimizin içinden geçiyorum. Evet, düğümümüz orada oluşmuş oldu. Artık ipimizi kesebiliriz. Şimdi dikişimiz bitti. Saplarına geldik. Saplarını da eni 3,5 santim, boyu da 30 santimden kestik nervür makasımızla. Şimdi burada ben iç tarafta takmayı düşünüyorum. Saplarımızı buraya bir işaret, göz kararıyla ortada olacak şekilde, desenden dolayı ben şurası orta kısmı. Orta kısmı belli değilse cetvelinizde alabilirsiniz. Ben göz kararıyla hemen şöyle aldım. Hemen kalemimle orayı işaret alıyorum. Hemen şuraya. Şöyle görmeniz için oraya bir yapıştırıcımı sürüyorum. Fazla sürdüğümden dolayı hemen şu kısma da şöyle, kısma da şöyle bir bunları beklemeye alalım. Şuraya da yapıştıralım. Evet, beklemeye aldıktan sonra artık yapıştırabiliriz. Taraflarını da direkt şöyle olacak şekilde biraz elimizle bastıralım. Evet. Baliyi 20-25 dakika beklemeye alınca çok sağlam bir şekilde yapışıyor. Fakat onu beklemeye almazsanız hemen yapıştırdığınız gibi çıkıyor. Onun için konuda dikkate alırsanız
Evet, bu kısmı da hemen karşılıklı eşit olmasına özen göstermeye çalışıyorum. Bastırmadığımdan dolayı geri çıktı. Şunu biraz daha aşağı aldım. Aynı hizada olacak şekilde. Evet. Bunlar kulplarımız da bitti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantamız bitti. Kullanmaya başlayabilirsiniz. Böyle kendi çantanızı yaptıktan sonra şu kısım cep olarak şöyle bakabilirsiniz. Tabi bu sırada sap kısmını böyle beklemeye almanız gerekecek. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir çalışmada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.